Herkese merhaba sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle birlikte Pokemon Masters 3D adlı mobil oyunu inceliyoruz. Link açıklamada, da oradan oyunu indirip hemen oynayabilirsiniz. Bu arada X7 Games oyunlarında ara ara böyle kanalımda görebileceksiniz. Normalde bu tarz videoları atmıyordum. Bu tarz oyunları kanalımda paylaşmıyordum ama ara ara böyle hani çok mobil oyun bulamadığımızda, çok iyi mobil oyunlar bulamadığımızda kanalımızda bu tür oyunlara da yer vereceğiz. Zaten konseptimiz mobil oyunlar üzerine kurulu. Bu videoda karakter seçimi, temel savaş sistemleri, ilk izlenimlerimizi birlikte değerlendireceğiz. İstersen sesini de ayarladım zaten. Hemen başlayalım. Oyunun dediğim gibi indirme linklerini de şeyde bulabilirsiniz. Namka seçelim. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz sevgili dostlar. İsmimizi istiyorsunuz buradan. Hemen sizlere ismimizi değiştiremiyorum ama ismimi. Neden? Rastgele bir şey olsa. Okey, şöyle tak. Müzikten oyun içerisinde kurtuluruz. Sıkıntı yapma dost. Misty alalım bence. Okey. Oluştur dedik. Nice. Bu arada sıra tabanlı bir Pokemon oyunudur. Ne kadar çok Pokemon oyunu seversin bilmiyorum ama buraları geçiyorum hemen. Sevmiyorum çünkü. Buraları da geçiyorum. Okey, şimdi başladı. Summon olayları vardır. Bence bu oyun şöyle recruit sistemine bağlıdır. Bu şekilde summon çekersiniz ve Pokemon elde edersiniz. Ama sanıyorum ki Diamond sistemiyle de oyunu oynayıp Pokemon çekebiliyorsunuz. Yani onu da söyleyeyim sizlere. Sadece para yatırıp değil de. Okey. İlk Pokemon'umuzu aldık. Jigglypuff. Parça mı aldık, orayı anlayamadım. Bir skip diyelim, bir saniye. Menüleri de şu anda bakamıyoruz. 1-2 savaş yapmamız lazım sevgili dost. VIP 10 diyor. VIP neden 10 olduk direkt, onu da bilmiyorum. Gift kodlar vardır. Gift kodlarda oyun indirdiğiniz zaman hemen girmeden önce gift kod al bölümünden alabilirsiniz. X7 Game'i indirirseniz tabii ki de. Bu şekilde sıra tabanlı bir Pokemon oyunudur. Ben çok sıra tabanlı oyun sevmiyorum. Bak, net söylüyorum. Net söylüyorum, sevmiyorum. Zaten ben bunu hep belirtiyorum. Ama artık bu tarz oyunları da paylaşmalıyız. Niye diyeceksin şimdi sen bana? Abi artık mobil oyunlar sürekli hep tek tip olmamalı kanalımızda. Sürekli MMORPG, işte sürekli başka bir oyun. Şöyle yapalım mı seninle birlikte? İşte sürekli başka bir oyun. Efendim sürekli MMORPG, sürekli bilmem şu oyun diye değil de sürekli seri yapabileceğimiz oyunlar hariç, mesela Warframe Mobile seri yapıyoruz zaten. Şimdi Maiden Magic geldi, seri yapıyoruz. Şimdiden 3'er 4'er tane var değil mi videoları? Evet, bunlar da boss tarzında mı? Nice. Pidgeotto vurdu. Jigglypuff öldü. Sanıyorum ki bu tur bu kadardı. Ha, nerede kalmıştık? Ya sadece öyle değil de böyle araya kaynatmalık, hani zaman geçirebileceğimiz mobil oyunlar da atalım diyorum yani. İstiyorum abi, ben şimdi oynamıyorum diye oynamayan yok anlamına gelmiyor. Ben bunu hep söylüyorum yani. Şu anda challenge'lara bir iki daha devam edelim. Ana menüye bir sürü menü var şimdi sana gösterebileceğim ama bizi birazdan bırakacaktır ya. Şuraya hemen bir seninle birlikte geçelim. Ya bakma sen bu tür oyunlara, hani ben sen oynamıyoruz diye bir sürü hastası var ya. Global kanallara bak, ciddi söylüyorum yani. Bölüm sonlarında sürekli böyle bosslar geliyor demek ki. Balbazar geldi. Hemen Pidgeotto'yla da vurduk. Jigglypuff'ta da vurduk. Büyük bir ihtimalle bize vuramadan bu da öldü. Ölmedi. Bir tur bize vuracak. Neyse, az vuruyormuş ya bu arada şeyler. Bosslar. İlk turlar olduğu için normal yani. Okey. Nice. Ama sizi tabii ne kadar sarıyor bu tür oyunlar. Hani ben sen sevmiyoruz sıra tabanlı, anladık ama bak mesela burada bunları sanıyorum ki exchange yaptığımız zaman power'ları yükseliyor, atak damage'leri yükseliyor, onu söyleyeyim. Onun dışında sevgili dost, stack'ten devam et diyor. Main stack'ten bırakmayacak. Tamam, bir iki tur daha oynayalım main stack. Main bölümlerden gidelim yani. Şöyle burada Snorlax gösteriyor. Bir bakalım, büyük bir ihtimalle boss'tur Snorlax'ta. Yani bence öyle düşünüyorum ki. Ama eğlenceli bir mobil oyun. Kesinlikle kötü değil. Yani kötü olduğunu düşünmüyorum. Eğlendirir yani. Girdiğiniz zaman en kötü ihtimalle zaman geçirirsiniz yani. Seslerde biraz sıkıntılar var ama çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ee, Burada bahsediyor galiba nereye vurursan diye.
Ama o da çok önemli değil. Şu anda zaten elimizde çok Pokemon yok. Başlangıç Pokemon'ları var. O yüzden böyle oynamak zorundayız yani. Değiştirebileceğimiz Pokemon'umuz zaten yok. Yukarıda bardaki canlarınızı da görebiliyorsunuz zaten. Yeşil olanlar azalmaya başladı. Bittiğinde ölürsünüz. Ama biteceğini zannetmiyorum. O kadar da biteceğini düşünmüyorum yani. Eğlenceli buldum. Oynanabilir yapısı var. Yani girip zaman geçirilebilir bence. İlerleyen zamanlarda bölümlerin nereye evriliyor tabi bunları da görmek lazım. Bu şekilde ulti atabiliyorsunuz. Karakterlerin ulti yetenekleri de varmış. Nice. Charmander ultisini attı ama ölmedi. Yani az bir canı kaldı Snorlax'ın. Büyük bir ihtimalle şu anda ölmüştür. Aynen öyle. Şu anda bir 5,5 dakikayı bulduk ama menüleri göstermek istiyorum sana da bırakırsa. Karakter yükseltmeleri vardır. Bak zaten orada leveller hemen up aldı. Yeşil gösteriyor. Level up oldu yani. Sistemleri şu an sana nedense gösteremiyorum. Bırakmıyor bizi. Claim dedikten sonra bu şekilde ekstra Pokemon'lar da alabiliyormuşuz. Craft sistemi varmış bak bu şekilde. Bölümlerden aldığınız zaman Pokemon'ları bu şekilde üretebiliyormuşsunuz. Onun dışında zaten bahsediyor. Tekrar mangamıza ürettiğimiz Pokemon'da dispek yapıp koyabiliyoruz. Power sistemimiz yükseldi. Yine main stack'ten devam ediyoruz abi. New Chapter. Yine burada bir Balbazar var. Güzel. Kötü değil yani. Mantık olarak güzel oluşturulmuş. Sesler çok iyi değil. Autoplay'imiz sonunda geldi. Autoplay de oynanabiliyor. İsterseniz 1x 2x de oynayabiliyorsunuz yani hızlandırmalı bir şekilde. Şuradan durdur dersek settings bölümünü görebilir miyiz dedim ama göremiyoruz. Yani onu görebilecekmişiz gibi hissetmiyorum bro. Şu anda. Belki en sona doğru bakarız. Bu bölümden sonra bizi bırakırsa bırakmazsa da bitiririz artık. Eğlenceli bulduğumu söyleyebilirim. Senin de fikirlerini almak isterim. Bu tür oyunlara artık kanalımızda yer vereceğiz. Sadece tek tip oyunlar değil. Mobil oyun denilince çok çeşitli mobil oyunlar göreceksin. İşte sıra tabanlı göreceksin, MMORPG göreceksin, RPG göreceksin, Open World göreceksin, FPS göreceksin. Göreceksin de göreceksin yani bu kanalda. Emin olabilirsin. Bro biraz bence mangamız güçlenmeye başladı Naysu. Kötü değil kesinlikle. Çünkü bir de ben edit yapmadığım için bunun dışında videolara zaten çok oyun oynadığım için bunları normalde hiç paylaşmıyordum ben yani bu oyunları. Seninle hiçbir şekilde paylaşmıyordum. Burada bir yine boss mu var bundan sonra bir bakalım. 2x yapalım bence burayı bir hızlı gidelim burada artık. Çünkü 8 dakika oldu brocum bitireceğiz videomuzu. Ya en kötü ihtimalle indirirsiniz, eğlenirsiniz, zaman geçirirsiniz, silersiniz yani. Bu kadar basit abi. Önemli olan size eğlendirip zaman geçirttirmesi yani. Bu. Charizard'dan bahsediyor burada yine. Charizard'ımız geldi. Bunları çoğunu bölüm sonu boss'u yapmışlar. O da eğlenceli gözüküyor. Çizimler güzel ama kesinlikle Pokemon'ların çizimleri çok iyi. Ama oynanış tabi bu şekilde sıra tabanlı. Otomatik oynanışı da sahip. Ama dediğim gibi ben sevmiyorum diye sevmeyenin de olmadığı anlamına gelmiyor. Şu gün halen günümüzde mobil oyun olarak Raid Shadow of Legends oynayan bile var. Emin olabilirsin yani ciddi söylüyorum bunu. Hatta içerik üreticisi falan var hala ilginç bir şekilde global kanallarda ve 300 bin 500 bin abonesi var sadece Raid Shadow of Legends oynamış adam. Başka hiçbir şey yok. Bak ciddi söylüyorum bunu araştır. Yani inanılmaz. Ama sana bana sorsak biz şu gün Rise Shadow Legends oynar mıyız? Ya bıraksana ne kanka o da şey mi diyeceksin değil mi? Yani söyleyeceğiz abi kusura bakma yani. Şu anda kutu mantıkları geldi. Bak bu şekilde kutulardan bahsediyor. Yine claim dediğinizde o Charizard'ın 10 parçasını aldık bro. Yine demek ki onları da şey yapabiliyoruz. Craftlayabiliyoruz. Yani bence. Bakayım burada bir gözüküyor mu onlar? Pokemon sisteminden falan bahsediyor yine. Burada he. Şimdi büyüme olayları var. Biliyorsun ki bu zaten evolve diyor. Bak burada bastığın zaman hem power'ın yükselecek hem de Pokemon'un biraz büyüyecek yani. Bu level level. Bak her şeyi de yükselecek. En sonunda Charizard oluyor zaten. Biliyorsun bunları söylememe gerek yok. Şimdi oyuna günlük giriş yaptığınızda ödüller var. Ödülleri alabiliyormuşsunuz bu şekilde. Onun dışında
Quiz'den bahsediyor. Quiz'in ne olduğunu bilmiyorum şu anlık. Onu bir bırakalım. Start quiz yapmak istemiyorum ben. Tutorial'dan bahsediyor burada. Şu anda ben bunları istemiyorum. Beni bir bırakırsa yanında rank sistemi varmış. Level 18'de açılıyormuş. Bu global bir rank sıralamasıdır. Onun dışında yanında event ekranı varmış. Event'larda bir şeyler yaptıkça clear main story'de 6. chapter, 7. chapter, 8, 9, 10'a kadar gidersen bunların hepsini free alıyorsun. Bunlarla da exchange yapabilirsin. Bak bunlar yine giriş ödülleri. Onun dışında summon'lar veriyormuş. Diamond biriktirmek lazım bunun. Bunlar yine exchange. Bunlar yine giriş ödülleri. Free bir şekilde alınıyor. Başka yanında gift varmış. Yine bunlar free bir şekilde oyunu oynayıp alınabiliyor. Başka yanında ne varmış? Yanındakini göremiyorum ki şu an. Ranking sistemiymiş. Bunlar ranking sisteminden alabileceğiniz ödüller. Yanındaki yine büyük bir ihtimalle ranking ve power sisteminden alabileceğiniz ödüller. Onun altındaki VIP sistemi brocum. Buradan satın alma yaptıkça VIP'nizi arttırabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle ek avantajları da vardır. Onun da bilgisini vereyim. Buradan bunu geç. Orada bir mini oyun gibi bir şey var. Menüler nereye gitti? Burada. Başka sana göstermek istediğim, bunlar aylık kartlar. Her oyunda olduğu gibi aylık kart alabiliyorsunuz. Onun dışında başka ne varmış dostum? Claim diyor ama bunları veriyormuştur. Veriyormuş brocum. Onun dışında daily challenge'lar var. Bunları yaparsanız buradaki ödülleri free alabilirsiniz. Burayı geç. Başka burayı kapatabiliriz. Herhangi başka bir ayar görebiliyor musun? Burası da kendi menümüz. Yani sistemden bahsediyor burada. Normal, high. Çok da bir ayar yokmuş. Müziği buradan kapatabiliyormuşuz. Şu anda daha yeni gelebildik çünkü bırakmıyordu. Burası da promo kod yeri. Exchange yapabiliyorsunuz. Onun dışında sistem ayarları medium, high, normal. Buradan müziği zaten biz kapattık. Buradan kendi profilinizi görebiliyorsunuz. Başka bir settings, dil, language falan göremedim. Olsaydı burada gözükürdü herhalde sistemde language ayarı, değil mi? Setting diyor çünkü burada. Yok göremedim. Onun dışında bro şurada bir yer var. 20 levelde açılıyormuş. Onun yanındaki, bunların hepsini oyunu oynadıkça bu şekilde free bir şekilde alabilirsiniz. Hepsi size Pokemon yükseltmede. Onun dışında Diamond'la Summon çekme falan filan. Hepsi sizin bir işinize kesin yarar. Main questlerden alıyorsunuz ödüllerinizi. Onun yanında ne varmış bir bakalım. Burası çantanız. Çantanızda bulunan eşyaları görebiliyorsunuz. Shop kısmı varmış. Eee Shop kısmında burada elinizdeki her şeyden mesela altınla yani goldla veya diamondla free bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabi işinize ne yarıyordur onu bilemem. Oradan iyi seçmeniz lazım. Onun yanındaki ekran sizin Pokemon'larınız. Bak yeni bir tane daha Pokemon craftlayabiliyoruz bu şekilde. İstersen craftlayalım. Parçalarını topladığınız Pokemon'ları veya birleştirerek bu şekilde yeni bir Pokemon craftlayabiliyorsunuz. Evolve'de vardır zaten biliyorsunuz. Yani söyledim daha demin. Bu ekran ise şimdi diyor ki exchange. Bak bu parçaları topladığında exchange yaparsan Pokemon'unun power'ı, atağı, her şeyi bak bu şekilde yükseliyor. Ondan sonrasında evolve gelirsen buradan evolve dersen parçaları toplayıp da onun dışında Pokemon'un büyüyor yavaş yavaş. Şöyle bir ekranımız vardı. Bunun evolve'u varmış. Bak mesela bunu yaptık. Bir tane daha varmış. Bir tane daha yaptık. Buradaki yıldızlar doldukça Pokemon'un büyüyecektir. Anlatabilmişimdir umarım. Bu parçalarda mesela bak Chapter 1'den alabiliyor musun bir iki? Chapter 4'ten alabiliyor musun? Oynadıkça alabileceğin şeyler de var yani oyunda. Kesinlikle her şeyde pay to win değil. Onun da bilgisini verin. Burası manganız. Manga ekranınız. Power'ınızı görebiliyorsunuz. Tabi itemler daha kapalı. Biraz daha level almamız gerekiyor. Bunun dışında burası Diamond Summon diyor şimdi bak. Coin Summon diyor. Şimdi elindeki coinlerle de summon yapabiliyorsun. Diamond'larla da summon yapabiliyorsun sevgili dost. Onun da bilgisini vereyim. Tamamen parayla değilmiş yani. Tabii VIP olanların da belirli avantajlar olur. O kadar da olacaktır. Buraya geçelim. Başka da sana gösterebileceğim öyle çok hard bir şey yok yani. Burası da arkadaşlarınızı falan görebileceğiniz bir alan. Başka da hiçbir şey yok sevgili dost. Şurası da sanırım ki bir dünya chat'i gibi bir yer. Evet burası da bir dünya chat'i var burada. Klan sistemi varmış. Team up sistemi falan varmış. Burası da sistemden bahsediyor. Burası da dünya chat'i. Word yazıyor zaten. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak sevgili dost. Umarım ki oyunları beğeniyorsundur. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. Tabii ben herkesin fikrini alıyorum ama artık biraz çıtayı yükseltmemiz lazım. Yeni mobil oyunlar, başka mobil oyunlar, sırata bağlı mobil oyunlar, mobil MMORPG'ler, FPS'ler, seri yaptığımız Warframe mobile'lar, Made in Magic'ler falan her gün böyle her gün
Yapıştıracağız. Benim amacım zaten para kazanmak da değil, biliyorsun para da kazanmıyorum zaten. Umurumda da değil yani. Görüşmek üzere. Hoşça kal.